Dağların üzerinde ay ışığı soluk bir şekilde parlıyor. Rüzgar bozkırın üzerinde uğuldayarak ilerliyor. Koyunlar sessiz, çoban sessiz ama sürünün koruyucuları, kangallar ayakta. Çünkü onlar biliyor bu sessizlik bazen yaklaşan tehlikenin habercisi. Bir kurt, tek başına. En azından ilk bakışta öyle görünüyor. Kangal onu fark ediyor, kulakları dikiliyor, kasları geriliyor ve birkaç saniye sonra kurt dönüp kaçmaya başlıyor. Tam bu noktada yüzlerce yıldır anlatılan o gizemli hikaye başlıyor. Çobanlar buna kurt kapanı diyor. Peki gerçekten nedir bu kurt kapanı? Ve daha da önemlisi, kurtlar gerçekten köpeklere tuzak kurabilir mi? Bu sorunun cevabı sizi şaşırtabilir. Çünkü kurtlar doğanın en zeki avcıları arasında gösteriliyor. Birçok insan onları sadece vahşi köpekler olarak görür. Ama gerçekte kurtlar son derece karmaşık, sosyal yapılar içinde yaşar. Sürü halinde hareket ederler, birbirleriyle iletişim kurarlar, görev paylaşımı yaparlar ve birlikte hareket ettiklerinde ortaya çıkan güç, tek bir kurdun gücünden çok daha büyüktür. Araştırmalar gösteriyor ki kurtlar av sırasında sürekli birbirlerinin hareketlerini takip eder. Bir bireyin yaptığı küçük bir manevra bile tüm sürünün hareketini değiştirebilir. Bu nedenle bazı uzmanlar kurt sürülerini doğanın özel kuvvet birliklerine benzetir. Ama işte tam burada olay ilginçleşiyor. Çünkü Anadolu'da, Kafkasya'da, İran dağlarında, Kuzey Irak'ta ve hatta Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde çobanların anlattığı hikayeler birbirine şaşırtıcı derecede benzer. Anlatılanlara göre bazen bir kurt sürüye yaklaşır, köpeğin dikkatini çeker, ardından kaçmaya başlar. Sürü koruma köpeği de görevi gereği onu kovalar. İşte her şey bu noktada değişir. Çünkü kurt sürekli kaçıyormuş gibi görünür. Ama aslında köpeği sürüden uzaklaştırıyor olabilir. Köpek yüzlerce metre ilerlediğinde tepenin arkasında, vadinin içinde, kayalıkların arasında bekleyen başka kurtlar ortaya çıkar ve kovalamaca bir anda tersine döner. Avcı olduğunu düşünen köpek kendisini av pozisyonunda bulabilir. İşte halk arasında anlatılan kurt kapanı hikayesinin özü budur. Peki bu gerçekten yaşanıyor mu? Bilim dünyası burada dikkatli davranıyor. Çünkü kurtların önceden oturup plan yaptığına dair kesin kanıt yok. Ancak koordineli avlandıkları çok iyi biliniyor. Örneğin Yellowstone Ulusal Parkı'nda yapılan gözlemlerde kurt sürülerinin büyük geyikleri avlarken görev paylaşımı yaptığı görüldü. Bazı kurtlar baskı kuruyor, bazıları yön değiştiriyor, bazıları ise kaçış yollarını kapatıyor. Yani koordinasyon kesinlikle var. Asıl tartışma şu, bu koordinasyon köpeklere karşı da kullanılıyor olabilir mi? Birçok çobanın cevabı net. Evet. Yıllarca dağlarda yaşayan insanlar bazı olayları unutamıyor. Bazı çobanlar gece boyunca avlayan köpeklerinin bir anda sessizleştiğini anlatıyor. Sabah olduğunda ise köpek sürüden kilometrelerce uzakta bulunuyor. Bazen yaralı, bazen ise hiç bulunamıyor. Bu hikayelerin ne kadarının birebir doğru olduğunu bilmek zor. Ama sayı o kadar fazla ki insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çünkü burada sıradan bir yırtıcıdan bahsetmiyoruz. Kurtlar milyonlarca yıllık mükemmel avcılar. Bir kurdun burnu insan burnundan
onlarca kat daha hassastır. İşitme duyuları olağanüstüdür. Karanlıkta hareket etme yetenekleri etkileyicidir. Ve en önemlisi sabırlıdırlar. Saatlerce bekleyebilirler, kilometrelerce takip edebilirler. Doğru anı kollayabilirler. İşte bu yüzden sürü koruma köpekleri yalnızca güçlü olmak zorunda değildir. Aynı zamanda akıllı olmak zorundadır. Çünkü bazen güç yetmez. Bir kangalın en büyük avantajlarından biri de budur. Tecrübeli sürü koruma köpekleri çoğu zaman sürüyü terk etmez. Çobanların anlattığına göre en iyi köpekler kaçan kurdun peşine kilometrelerce gitmez. Çünkü asıl görevlerinin avlanmak değil, koruma yapmak olduğunu bilirler. Bu da kurt kapanı hikayelerini daha ilginç hale getiriyor. Belki de kurtların amacı köpeği öldürmek değildir. Belki amaç yalnızca onu sürüden uzaklaştırmaktır. Çünkü sürünün koruyucusu uzaklaştığında geriye savunmasız hayvanlar kalır. Bu strateji gerçekleşiyorsa bile aslında son derece mantıklıdır. Doğadaki birçok yırtıcı doğrudan saldırmak yerine rakibinin savunmasını bozmayı tercih eder. Ve kurtlar bu konuda ustadır. Bugün bile birçok araştırmacı kurt davranışlarının tamamını çözebilmiş değil. Çünkü kurtlar insanların sandığından çok daha karmaşık canlılardır. Her sürünün farklı davranışları olabilir. Her bölgenin kurtları farklı alışkanlıklar geliştirebilir. Bu yüzden kurt kapanı hikayeleri kesin olarak doğrulanmış değildir. Ama tamamen uydurma olduklarını söylemek de kolay değildir. Belki de gerçek ikisinin tam ortasıdır. Belki kurtlar bilinçli bir şekilde tuzak kurmuyor. Ama doğal davranışları sonucunda ortaya çıkan koordinasyon dışarıdan bakıldığında bir tuzak gibi görünüyor. Ve belki de bu yüzden yüzlerce yıldır aynı hikaye anlatılmaya devam ediyor. Çünkü gecenin karanlığında bir kurdun gerçekten kaçıp kaçmadığını yoksa sizi istediği yere mi çektiğini kimse tam olarak bilemez. Ve belki de kurtları bu kadar etkileyici yapan şey budur. Onlar yalnızca güçlü değildir. Yalnızca hızlı değildir. Yalnızca tehlikeli değildir. Onlar aynı zamanda gizemlidir. Ve doğada bazen en korkutucu şey güç değil, ne düşündüğünü bilmediğiniz bir rakiptir.